Bir anlığına durun ve etrafınıza bakın. Telefonunuz, bilgisayarınız, televizyonunuz hepsi nasıl konuşuyor, nasıl görüyor, nasıl düşünüyor? Peki size tüm bu modern sihrin ruhunun aslında basit, kırılgan bir cam ampul olduğunu söylesem? Evet, yanlış duymadınız. Bütün dijital dünyamızın üzerine kurulduğu ama adını neredeyse kimsenin hatırlamadığı unutulmuş bir hayaletin hikayesi bu. Şimdi arkanıza yaslanın. Çünkü sizi elektroniğin kaderini sonsuza dek değiştiren o sihirli ampulün, yani vakum tüpünün destansı hikayesine götürüyorum. Hayal edin, elektriğin var olduğu ama dilsiz olduğu bir dünya. Fikirlerin, seslerin ve görüntülerin kablolar içinde hapsolduğu, uzaklara gidemediği bir çağ. Sinyaller girer fısıltı gibi doğuyor ve birkaç adım ötede ölüp gidiyordu. İnsanlık okyanusların ötesine sesini duyuramıyordu. Dünya bugüne kıyasla sağır ve sessiz bir yerdi. Büyük bir potansiyel vardı ama onu serbest bırakacak anahtar kayıptı. Ta ki Thomas Edison adında bir dahi laboratuvarındaki bir ampulün içinde tuhaf bir şey fark edene kadar. 1883 yılında Edison, ampulün içinde bir hayalet keşfetmişti. Isınan bir telden, karşıdaki metal plakaya doğru akan görünmez bir akım. O gün buna bir anlam veremedi ama farkında olmadan kilitli bir kapıyı aralamıştı. Yıllar sonra John Ambrose Fleming adında bir mühendis, Edison'ın bulduğu o hayalete ilk görevini verdi. Onu bir kapı bekçisine dönüştürdü. Elektriğin sadece tek bir yönde akmasını sağlayan bu bekçi, radyo sinyallerinin fısıltısını ilk kez yakalamayı başardı. Ama bu fısıltıyı bir çığlığa dönüştürecek olan asıl kahramanımız değildi. Sahneye Lee De Forest adında cüretkar bir mucit çıktı. O, kapı bekçisinin yanına bir efendi koydu. İki ana parçanın arasına ılgara adını verdiği sihirli bir tel örgü yerleştirdi. İşte o an sihir gerçekleşti. Bu nasıl bir sihirdi? Şöyle düşünün, şiddetle akan bir nehir var. Lee De Forest, bu nehrin akışını sadece parmağının ucuyla kontrol edebileceği bir vana icat etmişti. Izgaraya gönderilen küçücük, cılız bir elektrik fısıltısı, nehrin devasa akışını kontrol edebiliyordu. Bu, zayıf bir fısıltıyı alıp, onu bir stadyumu inleten bir çığlığa dönüştürme gücüydü. Bu, yükseltmenin doğuşuydu. Ve o andan sonra dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Artık sessizlik bozulmuştu. Okyanusları aşan sesler, evlerin içine dolan melodiler. Radyo sayesinde dünya ilk kez aynı anda aynı şarkıyı dinledi, aynı haberi duydu. Uzak mesafeler anlamını yitirdi, kıtalar birbirine telefonla bağlandı. Kısa süre sonra o cam tüpler sadece sesleri değil, görüntüleri de taşımaya başladı ve evlerimize televizyon adında bir sihirbaz girdi. Ve sonunda insanoğlunun en büyük hayalini gerçekleştirdiler. Düşünen bir makine. ENIAC adındaki ilk devasa bilgisayar, tam 18.000 tane vakum tüpünün beyninde parıldamasıyla hayat buldu. Bu, camdan ve ateşten yapılmış düşünen bir canavardı. Ama bu camdan tanrı aynı zamanda kırılgandı. Çok ısınıyor, çok enerji harcıyor ve sık sık son nefesini veriyordu. Bir devrim başlatmıştı ama kendi ağırlığının altında ezilmek üzereydi. Her krallığın bir sonu vardır. Vakum tüpü imparatorluğunun sonunu getiren şey ise bir kum tanesinden doğan küçücük bir mucizeydi. Transistör. 1947 yılında sahneye çıkan bu yeni prens, kralın yaptığı her şeyi yapabiliyordu. Ama ondan binlerce kat daha küçük, daha güçlü, daha verimli ve neredeyse ölümsüzdü. Dev, sıcak ve kırılgan kralın karşısına küçük, soğuk ve dayanıklı bir prens çıkmıştı. Savaş kısa sürdü. Vakum tüpü tahtını sessizce ve sonsuza dek transistöre devretti. Peki o dev kral tamamen öldü mü? Hayır, efsaneler kolay ölmez. Bugün bile ruhu en sevdiğimiz müziklerde yaşamaya devam ediyor. Gitaristlerin o sıcak ve canlı tonu elde etmek için kullandığı amfilerin kalbinde hala o parlayan tüpler atıyor. Müzik tutkunlarının en değerli ses sistemlerinde sese o eşsiz ruhu katmak için hala onlar var. O artık bir kral değil ama müziğin ruhuna fısıldayan bir ölümsüz ozan. İşte böyle dostlar, bugün parmaklarımızın ucundaki her sihir o ilk cam şişeye hapsedilen hayaletin bir yansıması. Dijital DNA'mızın ilk harflerini onlar yazdı. Bu destansı hikayeyi beğendiyseniz lütfen videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olun. Yorumlarda siz de fikrinizi paylaşın. Sizce tarihin bunun gibi unutulmuş başka kahramanları var mı? Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.